Evet arkadaşlar, motosikletle kampa giderken yanımıza almamız gereken hafif araç gereçleri şimdi göreceksiniz. Öncelikle 3 tane ürün aldım ve bu 3 tane ürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Bunlar ne? Sandalye, katlanır kamp masası ve yanında da bir ateş çukuru, ateş ocağı diyebiliriz. Bu üçünü de alırken birazcık araştırma yaptım. Hepsinin hani fiyat performans olarak güzel bir yerde olanını ve de hafif olanlarını tercih ettim. Çünkü ürünler scooter'la gittiğim zaman bu Aprilia SR-GT 200'ün sele altına sığabiliyor. Yani ben bunları yanıma aldığım zaman herhangi bir yere gittiğimde orada çok güzel çayımı kahvemi demleyip oturup takılabiliyorum. Şu an olduğumuz yer bir mesire alanı. Taşdelen mesire alanındayım. Tabi burada her yerde ateş yakabileceğim yerler ya da oturabileceğim banklar mevcut ama burada değil de başka bir yerde olsaydım bu ürünleri nasıl kullanırdım? Şimdi size onları göstereceğim. Bakın burada bir tane sandalyem var. Şurada bir tane katlanır kamp masam var ve bunların altında şurada da ateş çukurum var. Yani gelirken de hafif yağış olmuştu. Dedim ne olur ne olmaz çıra alayım, ateş çukurunu yakarken kullanırız. Şimdi ürünleri açalım. Sandalyemiz gördüğünüz gibi kapalı alanda bu şekilde 16'ya 16 ve 38 santimetre yer kaplıyor kapalıyken ve toplamda 1.2 kilo. Kamp sandalyesi de 1.4 kilo. Bu birazcık daha ağır bahsedilenden. Ben bu ürünü Urban Badger marka Amazon.com.tr üzerinden satın aldım. O zamanlar Campout'un ya da başka bunun gibi aynı modelde olan ürünlerin fiyatları yaklaşık 1500 ile 2000 lira arasında geziyorken ben bunu Amazon'dan 800 küsür liraya aldım. Ürünler parası verilerek alınmıştır. Tamamen hepsinin ödemesini kendim yaptım. Şu şekilde ürünü açıyoruz. Bir ana alüminyum omurgası çıkıyor. Bir de şöyle ince kendisi çıkıyor. Ve çok kolay bir şekilde teleskopik parçaları yerine oturuyor. Şu parça şöyle küçük bir tane parçasında aslında sıkıntı var diyebiliriz. Bu şekilde hatalı geldi ama göndermek istemedim. Şurada gördüğünüz gibi sadece minik bir perçin atılması gerekiyor. Onun için ben geri göndermedim. Bir daha göndermesiyle de uğraşmayacağım. Evet. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde oluyor. Ürünün ön tarafına da böyle küçük bir cep koymuşlar. Aslında bu otururken falan güzel oluyor. Telefonunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Hani rahat oluyor buradan telefonu alıp bırakmak. Gördüğünüz gibi ürün çok fazla yer kaplamıyor. Zaten 38 santim kapandığı zaman 38 santim olan bir üründen ne kadar bir yer kaplamasını bekleyebilirsiniz. Motosikletin sel altına koyuyorum. Gittiğim her yere götürüyorum. Buradaki gibi oturma alanı olmayan herhangi bir yerde oturup dinlenmek için gayet güzel bir ürün. Yalnız ben bu üründen daha önce de kullandım. Farklı bir markaydı. Özellikle kış kamplarında kullanıyordum. Dikkat etmeniz gereken şeyler kışın o alüminyumların birleştiği plastik parçalar çok soğuklarda bayağı sertleşiyor ve bir anda böyle hızlıca oturursanız onları kırabiliyorsunuz. Bahsettiğim plastik parçalar bunlar. Bunları eğer kışın çok soğuklarda kullanırsanız bunlar çok çabuk kırılabiliyor. Aklınızda bulunsun. Onun için çok ekstrem koşullarda kullanırken dikkat edin. Onun dışında herhangi bir yerinde zaten çok fazla sıkıntı olmuyor. Bir diğer ürünümüz Hugs'ın küçük boy alüminyum katlanır kamp masası. Yaklaşık 700 gram ağırlığı var. Yaklaşık 540 gram da masa geldi. Yani kurması çok kolay. Ağırlık diye bir şey yok. Hafif. Yalnız 700 gram kendisi olmasına rağmen üzerinde yaklaşık 25 kiloluk yük taşıyabiliyor. Şöyle bir bezi var. Bezini atalım. Bu tarafı taktık. Bu tarafı da taktık. Evet. Ana iskelet bu şekilde. İskeletini taktıktan sonra da evet. Ürün
bu. Şimdi oturduğumuzda bu sandalyeye göre bu ürün yüksekliği gayet güzel. Yani böyle bir şeylerle uğraşırken bilgisayar açabilirsiniz. Ya da işte yemek yerken kabınızı kacağınızı koyabilirsiniz. Yanınızda böyle motosikletle giderken taşıyabileceğiniz güzel bir ürün. Burada ateş çukuru tercih ederken böyle yerlerde aslında yer ateşi yakmamak için tercih etmemiz gerekiyor. Onun için ben genel olarak doğaya saygılı bir insan olduğum için ateş çukuru temin ettim. Yanımda taşıyabildiğim küçük bir ateş çukuru temin ettim. Şimdi onları açıp bakalım. Bir diğer ürünümüz gene Urban Badger'ın katlanır kamp ocağı. Yani bunu almamın başta nedenleri vardı zaten. Birincisi ürün 1 kilo. Yaklaşık 893 gram. Yani 1 kilo bile değilmiş. Yani çok fazla bir yer kaplamıyor. İkincisi küçük. Kutu olarak gördüğünüz gibi. Yani baktığınız zaman bir tablet kutusundan birazcık daha büyük. Ve en güzel yanı bence ürün taşıma çantasıyla geliyor. Yani böyle bir çantanın içerisine koyabiliyorsunuz. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey var. Ben daha önceden bunun gibi bir ateş kutusu kullandım. Bu tarz ateş kutuları çok fazla böyle bir ısı yaymak için kullanılmıyor. Yani biz bunu ısınmak için kullanmıştık ve kışın kullanmıştık. Karın üzerine koyduk, sürekli böyle odunu attık yaktık. Ondan sonra zaten ürün yamuldu. Bu ürünler genelde çok fazla ısıda kullanırsanız yamuluyorlar. Çünkü inceler. Yapıları gereği hafif yer kaplamasın diye. Ben bunu neden satın aldım? Motosikletle kampa gittiğim zaman kamp ocağı, yani yanında bir propan tankı taşımak istemiyorum. Çünkü ister istemez sel altına koyuyorum. Sel altı ısınıyor. Yarın öbür gün motorla giderken bir anda fırlatma koltuğundan fırlatılmış F-16 pilotu gibi olmayalım diye yanımda taşımak istemiyorum. Öyle olunca da böyle küçük yer kaplamayan bir ürün satın aldım. Bunu da işte şimdi burada açıp bir çay demleyip çay içerek zaten size göstereceğim. Kutudan şöyle şunları bir yere alayım. Şöyle 2 tane dikmesi var. Bu altı. Şurada üst ızgarası ve alt ızgarası var. Böyle açıyorsunuz. Yerde ateş yakmamış oluyorsunuz. Bütün kül bunun üzerine düşüyor. Tabii ki gene illaki yere etrafından küller düşecektir. Ama doğrudan yerde yakılmış bir ateş değil. Yani böyle tabiat parklarında falan özellikle yer ateşine izin verilmeyen yerlerde bu tarz bir ürün kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi burada şöyle bir yanılsama var. İnsanlar genelde hep şikayet etmişler. Bundan 3 milim daha kesilmesi gerekiyor. Girmiyor köz kapağı diye. Aslında arkadaşlar köz kapağı bunu ön taraftan ya da arka taraftan girmiyor. Şu şekilde bakın şurada yanda şöyle girecek yeri var. Yani oradaki şu arkada ve önde görünen yerler köz kapağını tutsun diye olan kızaklar. İç tarafta bahsettiğimiz bu ateşin yüksekliğini bakın şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Alt taraftan hava almasını sağlıyoruz böyle. Şu 2 tane direğimi şöyle en altın bir üstündeki yerlerden soktum. Bunu yaptıktan sonra da bu ızgaramı attım. Artık bunun üzerinde bir şeyler yakabilirim. Ve bunu da koyduktan sonra işlem tamam. Şu şekilde ürünü tutup taşımanıza yarayan böyle kupları da var. Gördüğünüz gibi yani kompakt, güzel bir ürün. Şimdi bunun içerisinde ufak bir ateş yakalım. İyi ki çırayla gelmişim. Etrafta hiç kuru odun yok. Ama bu çıtırtıya değer ya. Yalnız keşke bu dışındaki plastikleri soysaymışım. Burada çok fazla soyamadım. Ondan sonra çok uğraşmadan direkt olarak ateşi yaktım. Tabii ateşi yaktığım gibi de bu yanan plastik parçalar böyle siyah siyah duman veriyor. Onlar gittikten sonra çayımı demleyeceğim. Çayımızı demlemeye başlayabiliriz. Hem çay demliyoruz, su ısıtıyoruz, hem de ufaktan ayaklarımızı ısıtıyoruz. Evet. Çayımızı da attık. Artık demlenmeye bırakacağım. Altına çok fazla daha odun atmayacağım. Mevcut olan közüyle kendisi idare edecek. Oo.
Bayağı kaynatmış. Ciddi ciddi. Yani yaklaşık 5-10 dakika içerisinde ürün içerisinde küçük küçük ateşler yakarak çay kaynatabiliyor. Gördüğünüz gibi bu 3 tane minik motosiklet dostu kamp eşyalarını deneyimledik. Kutularından çıkardık, kullandık, açtık. Ben bu kamp ocağını çok beğendim. Gayet güzel bir şekilde yaklaşık 10 dakika sürdü ya da sürmedi. Çayımı demledim. Şu anda çayımı içiyorum. Hafta içi işten çıktık. İş yoğunluğu tamamen bıraktık. Kendimizi böyle tabiat parkının içerisinde kuş seslerine, doğanın seslerine bıraktım ve bu kamp ocağımda demlediğim çayımı yudumlayarak sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.